Çocuklarda balgamlı öksürük normal değildir. Bu mutlaka akciğerin içerisinde bir hastalık olduğunu düşündürür. Üst hava yollarında yani kulak, burun, boğaz bölgesinde olan enfeksiyonlar veya hastalıklar veya alerjiler balgam meydana getirmez. Aşağıya aksa bile akciğerin içerisinde birikecek kadar balgam yapamazlar. Dolayısıyla balgam çocukta alt solunum yolu hastalığı anlamına gelir. Yani nefes borusunun akciğerin içerisine girdiği noktadan sonraki kısımda meydana gelmiş, ya hava borularını ilgilendiren veya akciğerin kendisini ilgilendiren bir hastalık anlamına gelir. Balgam her nedenle oluşabilir bu akciğerin hastalıklarında. Bu mikrobu yok etmek için akciğerin içerisinde beyaz kürelerin hücum etmesi neticesinde olabilir. Yani akciğerin içerisinde ister alerjik olsun, ister mikroba bağlı olsun bir savaş olduğu zaman balgam vardır. Bu balgamın miktarının çok oluyor olması, bu savaşın uzun sürdüğünü, nefes borularının genişlediğini ve artık iltihabın kronik halde akciğerin içerisinde varlığını bize gösterir. Bu kronik bir enfeksiyon veya bronşiyektezi dediğimiz hastalıkları temsil eder. Kistik fibrozis, çeşitli bağışıklık eksiklikleri veya primer siliyer diskinezi dediğimiz doğuştan nefes borusunun temizlenmesini sağlayan yüzey küçük tüycüklerinin olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Balgamlı öksürük kronikse, devam ediyorsa, enfeksiyona bağlı değilse, çocuğun o anda birkaç gün önce başlamış ve ateşiyle birlikte değilse, bu mutlaka çok ciddi araştırılması gereken çeşitli hastalıkların varlığı anlamına gelir ve konunun birçok tetkikle bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanı tarafından bir klinikte araştırılması gereklidir.